Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber React Native'de ses dosyalarımızı nasıl çalabiliriz biraz ona bakmaya çalışıyor olacağız diyelim ve hemen başlayalım. Öncelikle npm install save diyorum. React Native Sound paketimi kuruyorum. Paketimiz kurulsun. O sırada şöyle bir müzik buldum. Bu müzik dosyasını res'in altına new folder diyorum. Raw dedikten sonra ilgili müzik dosyasını RAW'ın altına atıyorum. Şöyle tekrardan paketi bir kurayım. Evet, paketimiz kuruldu. Daha sonra import sound nereden? React Native Sound içerisinden. Daha sonra geliyorum constant müzik set müzik diyorum. Use state işte initial değeri de null olsun. Daha sonra şuraya bir buton koyalım. Title mesela çal diyelim. On press olduğu zaman ne yapsın bu bizim için gitsin bir tane play adlı fonksiyonu çalıştırsın. Daha sonra şuraya gelip constant play diyorum. Ardından let summer diyorum. New sound dedikten sonra bana file name or file diyor. Ben file name'ini vereceğim. File name'im nedir? Summer.mp3. Daha sonra diyorum ki sen sound içerisindeki main bundle'dan bunu alacaksın. Ardından bu bana bir tane geriye callback atıyor. Callback'in içerisinde error var. If error varsa console log hata diyelim. Hata ve error'u buraya yazdıralım. Eğer herhangi bir hatamız yoksa ne yapsın? Summer'ı gelsin, play desin. Daha sonra işte on end olduğunda bir callback atıyormuş. İşte success diye. Daha sonra şuraya console log and ve success diyorum. Daha sonra gelip set müzik deyip summer'ı set ediyorum. npm start diyorum. Ardından npm run android. Çala bastım. Herhangi bir aksiyon alamadık. Neden? Tekrardan çal diyorum. Şuraya bir console log summer diyelim. My name summer. Evet doğru. Sound paketini import ettim. Dedim ki Summer MP3 çalacaksın.
Error varsa şurada error'un içerisine dediğimiz için şuna da return diyelim. Aşağısı çalışmasın. Evet, çala bastığım zaman şu anda müzik çalıyor aslında. Size ses geliyor mu tam bilmiyorum ama şu anda müzik çalıyor. Neden hızlı çaldı? Tekrardan bir çalıştırayım. Şunu bir durdurayım. npm start diyorum. npm run. Android diyorum tekrardan. Evet, şu anda düzeldi sanırsam. Yavaş çalıyor çünkü. Bir de müzik girerse evet, gayet başarılı bir şekilde müziğimiz çaldı. Peki şuradan ne yapalım? Mesela madem müziğimiz çalıyor, öncelikle bir duraklat diyelim mesela. Duraklat. Daha sonra ne diyeceğim? Artık bunu ben set ettiğim için artık müzik üzerinden ulaşabilirim. O zaman diyorum ki işte müzik nokta pause diyorum. Daha sonra mesela başlat diyelim. Müzik nokta play. Ve tamamen durdurmak istiyorum. Müzik nokta stop diyeceğim. Çal dedim. Müziğim set edildi state'e. Duraklat dedim. Müziğim durdu. Şunu stop. Şuraya tekrar başlat dediğimde müziğim kalmış olduğu yerden devam etti. Şuna bastığımda müziğim tamamen durdu ve en baştan başladı. Şuna diyelim ki durdur. Daha sonra mesela ne yapalım? Bu müzik kaç saniye örneğin? Hemen onu bir bulalım. Constant duration set duration diyorum. Use state initial değeri 0 olsun. Ardından müzik çaldıktan sonra diyeyim ki set duration, işte bu summer üzerinden get duration derim. Bu duration'ı da şuraya bir yere mesela diyelim ki total second, buradaki duration kadar dersem, çala bastığımda totalde 234 saniye imiş benim müziğim. Peki ben şu an kaçıncı saniyedeyim? Yani müziğin kaçıncı saniyesi çalıyor örneğin. Onu bulmak istiyorum. Hemen şöyle yapıyorum onun içinde. Constant second set second diyorum. Use state dedim. Initial değeri 0 olsun. İşte şuraya da mesela second'ı yazdıralım. Total second'ı da buraya yazdıralım. Bunun içerisinde çaldıktan sonra summer içerisinde get current time adında bir metodumuz var. Bu bize bir second döndürüyor number olarak ve bir de müziğin çalıp çalmadığını bize döndürüyor. Fakat bu bir defa çalışacaktır tahmin edersiniz ki ve o anda bana müziğin değerini, current time'ını döndürecektir. Ben bunu sürekli olarak almak istiyorsam eğer gelirim. Şöyle bir use effect yazarım. Ardından müzik set olduğu zaman derim ki eğer müzik varsa sen ne yap? İşte bir tane interval tanımla, set interval. İşte ne yapsın? Mesela her 100 milisaniyede bir müziğin o anki current time'ını gelsin alsın. Müzik diyorum. Get current time diyorum. Bu bana bir callback atıyor. Second ve play
şeklinde. Konsola biz play'ini yazdıralım. Play ve play diyorum. Daha sonra ne yapacağım? Bu bana saniyeyi döndürdüğü için set second deyip ilgili second'ı çalıştıracağım. Tamam. Çal diyorum. Çal dediğimde her 100 milisaniyede bir şu anda müziğin kaçıncı saniyede olduğunu bize gayet başarılı bir şekilde söylüyor ve konsolumuzda da müziğin o anda çalıp çalmadığını bize söylüyor ve şu anda her 100 milisaniyede bir istek attığı için bize false değerini döndürüyor. Yani durdur dediğimiz için de en başa sardı. Çal diyorum. Duraklat dediğimde bakın ilgili müzikte duraklatıldı. Tekrar devam ettim. Tekrardan duraklattım. Bana ilgili saniyeyi söylüyor. Artık şunu kapatabilirim. Evet. Daha sonra mesela bu müziğin sesini arttırabiliriz. Örneğin gelip diyorum ki ne olsun şuraya ses arttır. Ses azalt diyelim. İşte daha sonra mesela ses arttıra bastığı zaman ne diyelim? İşte diyelim ki set volume diyelim şöyle ya. Mesela buna da bir de artı işareti gönderelim. Daha sonra ses azaltta ise aynı şekilde set volume ve bu sefer de eksi işaretini göndereceğim. Daha sonra constant set volume diyorum. Mesela buraya type diyelim. If type artı ise ve değilse tabii öncelikle müziğimizin bir değerini bulmamız lazım değil mi? O anki volümün value'sunu bulmamız lazım. O zaman diyorum ki constant volume nedir? Müzik üzerinden get volume dediğimde hatta şuradan da paketin içerisine girer get volume dersem bana 0 ile 1 arasında bir değer döndürüyormuş. 1 full volume şeklinde imiş. Get volume'e tekrardan dönelim. Get volume dedim. Volume değerini aldım. Volume değerini aldıktan sonra constant işte new volume ne derim? İşte volume artı 0.1. Burada ne yapacağım? Burada ise artı değil aslında eksi yapacağım. Daha sonra da müziğe diyeceğim ki set volume ve new volume'ü vereceğim. Ve aynı şekilde burada da new volume'ü vereceğim. Tabi mevcut volume'ü de şurada bir yazdıralım. Volume diyelim ve yazdıralım. Çal dedim. Sesi azalt dedim. Kendine set volume derken set volume neyin hatasını aldık? Set volume şurada. Şöyle yapalım. Telefonun arayüzü gitti. Ben bunu tekrardan çalıştırayım. Evet, tekrardan çalıştırdım. Çal diyorum. Müziğim çalıyor. Ses azalt dedim. 0908. Şu anda ses azalıyor aslında. Ve şu anda ses gitti. Sesi arttır dedim. Ve ses şu anda tekrardan artmaya başladı. Güzel. Bunu bir yeniden başlatalım. Başka ne yapabiliriz? Mesela şu anki time'ını bulduk. Örneğin bir de şuraya mesela ileri sar diyelim. Mesela ileri git. İleri sar diyelim. Ne yapmak istiyorum? Ben bu müziğin current time'ını set current time'ını değiştirmek istiyorum. Bu benden bir tane second istiyor. Ya diyorum ki sen müziğin 100. saniyesine git. Tamam, çal dedim. İleri sar dediğimde bakın saniyem 100'e geçti ve müziğim de
100. saniyeden itibaren çalmaya başladı. Tabi bunun içerisinde birçok da metot var. Channel'ı getir, resetle, durdur, pause play. İşte bunların her birinin callback'i de var içerisinde. İsterseniz işte durdurulduğunda ne yapayım falan diye. Daha sonra get current time, set current var. Set speed demiş ki iOS'ta geçerli. Set kategori demiş. Is playing adında bir metodu varmış. Örneğin müzik çalıyor mu çalmıyor mu diye kontrol etmek amaçlı. Şuraya diyelim ki mesela kontrol. Kontrol. Müzik. Şunu da tabii konsola yazdıralım. Console.log müzik nokta is playing mi? Kontrol dedim. Tabii müzik şu anda null. Müzik yok. Set edilmedi. O zaman şöyle yapalım. Çal dedim. Müzik set edilmediği için içerisinde haliyle is playing diye bir property yahut da metot bulamadı haliyle. Öncelikle mesela şurada çal diyeyim, set edeyim, durdur diyeyim, kontrol diyorum, false. Tekrardan başlatıyorum, kontrol diyorum. Bu sefer true cevabını almış olduk. Güzel. Peki ya ben sürekli böyle işte main bundle'ım içerisinden RAW'ın içerisine müzik atacağım vesaire de tabii ki de hayır. Gelip bir URL üzerindeki bir MP3 dosyasını da aynı şekilde çalabiliriz. Örneğin şuraya mesela listen free mp3 diyelim. Şuraya bir girelim. Şimdi buradan mp3'lerin URL'ini bulabilir miyiz? Bakalım avatar yüklemiş. Avatar track demiş. Bu neyi açıyor? Avatar diyor. Evet, şuradaki şey açıyor. Şunlar neymiş bakalım. Herhangi biri müzik çalıyor mu? Permalink URL demiş. Bu neymiş? Başka neler var? Nokta mp3 şeklinde bir şey yok mu? mp3 şunu temizleyeyim, çal diyeyim. Buradan bize bulabileceğim şunu açarsam eğer, evet, burada 2 saniyesini çaldığı hangi müzikti o? Şöyle yapacağım tekrardan. Şuraya getirip durduracağım. Şöyle yaparsam eğer, şunu alalım. Stream akıttığı için ilgili stream'in belli bir parçası geliyor haliyle. Ama bu da işimizi görecektir. Mesela ben bu dosyayı çalmak istiyorum. Bu URL üzerinden. Hep main bundle'dan almayacaksın artık. Ben bunu null geçerim. Bunu yenilerim. Artık burayı da kapatabilirim. Şuraya gelirim. Çal dediğimde, evet, ilgili müziğim çalmış oldu gayet başarılı bir şekilde. Playing'i false, hızı vesaire şeklinde. Tabi içerisinde başka değinebileceğimiz önemli bir şey var mı? Pen sanırsam iOS için geçerliydi. Genel olarak aslında yapabileceği işlerin birçoğunu bahsettik. Burada file name ya da file'ın kendisini istiyor. Örneğin memory üzerinde bir file'ım varsa o anda o memory'deki file'ı da buraya verip ilgili file'ı çaldırabilirim. Yani ne demek istiyorum? Kullanıcı telefondan
bir müzik dosyasını seçip daha sonra ilgili Yuri'yi alıp al kardeşim sen bu müziği çal dediğimde de aynı şekilde çalacaktır diyelim ve bu dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki React Native dersimizde görüşmek üzere.